Merhaba arkadaşlar. Bembeyaz kumsallar, turkuazın en saf tonunda parlayan denizler, palmiye ağaçlarının gölgesinde dans eden rüzgar. Karayiplerin kalbinde adeta kartpostallardan fırlamış gibi duran bir ülke var. Bahamalar. Sadece tropikal tatil hayallerinin değil, aynı zamanda renkli festivallerin, sıcacık insanların ve benzersiz doğanın ülkesi. Eğer siz de bu büyüleyici adaların hikayesini keşfetmek istiyorsanız, kemerlerinizi bağlayın. Nagiz TV sizi Bahamaların saklı cennetlerine götürüyor. Hazırsanız Bahamaların eşsiz dünyasına, bu gizemli adaların kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bahamalar arkadaşlar, Atlas Okyanusu'nda, Florida'nın hemen doğusunda yer alan 700'den fazla adadan oluşan ve 2000'den fazla mercan kayalığından oluşan bir ada ülkesidir. İnanılmaz bir coğrafya değil mi? Düşünsenize 700 ada. Bu adaların sadece 30 tanesinde yerleşim var. Yani keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce cennet köşesi var. Bahamaların başkenti New Providence adasında bulunan Nassau şehri. Ülkenin kalbi burada atıyor diyebiliriz. Toplam nüfusu ise yaklaşık 400 bin civarında. Yani İstanbul'un bir semti kadar bile değil. Yüz ölçümü ise 13.878 kilometrekare. Küçük bir ülke gibi görünse de, içinde barındırdığı güzellikler ve sunduğu deneyimler kocaman. Gerçekten büyüleyici. Bahamalarda resmi dil İngilizce. Ama tabii ki her yerde olduğu gibi burada da kendine özgü bir aksan ve kelimeler var. Yani İngilizce biliyorsanız iletişim kurmakta hiç zorlanmazsınız. Para birimi ise Bahama doları. Amerikan doları da yaygın olarak kullanılıyor. Yani yanınızda Amerikan doları götürmeniz yeterli olacaktır. Bahamalar bayrağı, ülkenin bağımsızlığını ve değerlerini temsil eden önemli bir sembol. Bayrak, mavi, sarı ve siyah olmak üzere 3 renkten oluşuyor. Üstteki mavi bant, Bahamaları çevreleyen berrak ve masmavi okyanusu temsil ediyor. Ortadaki sarı bant, ülkenin sahip olduğu altın gibi değerli kumsallarını ve parlak güneş ışığını simgeliyor. Yan taraftaki siyah üçgen ise, Bahamalar halkının gücünü, kararlılığını ve bağımsızlık mücadelesini temsil ediyor. Gördüğünüz gibi, basit gibi görünen bu bayrak, aslında Bahamaların özünü ve ruhunu yansıtıyor. Bahamaların tarihi oldukça ilginç ve hareketli. İlk olarak Lucayan halkının yaşadığı bu adalara 1492'de Christoph Kolomb ulaştı. Evet, yanlış duymadınız. Christoph Kolomb. Kolomb bu adaları Bajamar yani Sığ Deniz olarak adlandırdı. İşte Bahamalar adı da buradan geliyor. 16. yüzyılda İspanyollar buraya yerleşmeye başladı. Ancak 17. yüzyılda İngilizler adaların kontrolünü ele geçirdi. Bahamalar bir dönem Karayip korsanlarının cirit attığı bir yerdi. Hatta ünlü korsan Kara Sakal da bir dönem Bahamalarda yaşadı. Bu da adalara ayrı bir gizem katıyor. Bahamalarda Osmanlı veya Roma gibi eski uygarlıkların izlerine rastlanmaz. Çünkü burası daha çok yerli halkların ve Avrupa'dan gelenlerin etkisi altında kalmış. Ancak Lucayan halkının kültürüne dair bazı kalıntılar hala bulunuyor. Özellikle bazı adalarda bulunan mağara resimleri ve taş oymaları, Lucayanların sanat anlayışı hakkında ipuçları veriyor. Bu da Bahamaların tarihinin sadece Avrupa merkezli değil, daha karmaşık ve zengin bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Bahamalar, 10 Temmuz 1973'te İngiliz Milletler Topluluğu içinde bağımsızlığını ilan etti. Bu tarih, Bahamalar halkı için büyük önem taşıyor ve her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bağımsızlıktan sonra, ülke turizm sektörüne ağırlık vererek büyük bir ekonomik gelişme kaydetti. Bugün Bahamalar, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri ve her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Ülke, aynı zamanda birçok uluslararası kuruluşa üye ve dünya barışına katkıda bulunuyor. Bahamalar kültürü, canlı müzikler, danslar ve festivallerle dolu. Özellikle yılbaşında düzenlenen Junkanoo Festivali, göz kamaştırıcı kostümler ve müzikle dolup taşıyor. Bahamalara dair ilginç gerçekler ve eğlenceli ekstralarla dolu bir sahneye hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Bahamalarda yaşam gerçekten de farklı, renkli ve ilgi çekici. Örneğin, Bahamalarda balık tutmak için özel bir izin almanız gerekiyor.
Bu izinler oldukça önemli. Ayrıca Bahamalarda çamur banyosu yapmak oldukça popüler bir gelenek. Bu gelenek turistler arasında da yaygın. Peki ya ülkenin dünyada eşi benzeri olmayan özellikleri? Gerçekten de çok özel. Bahamalar 700'den fazla ada ve adacığa ev sahipliği yapıyor ve bu adaların çoğu hala keşfedilmeyi bekliyor. Keşfetmek için sabırsızlanacaksınız. Bahamalıların günlük hayatta sıkça kullandığı kelimelerden biri bey demek. Yani arkadaş anlamına geliyor. Bu kelimeyi öğrenmek işinize yarayabilir. Yerel halkla kaynaşmak isteyenler için bu kelime oldukça işinize yarayabilir. Denemekten çekinmeyin. Spor demişken Bahamalarda deniz sporları oldukça popüler. Herkesin ilgisini çeker. Yelken, dalış ve balıkçılık ülkenin en meşhur sporları arasında yer alıyor. Bu sporlar turistler için de cazip. Bahamalarda yaşamanın avantajları arasında dost canlısı insanlar, muhteşem doğal güzellikler ve rahat yaşam tarzı bulunuyor. Bu avantajlar yaşamı daha keyifli kılıyor. Ancak tropikal fırtınalar ve yüksek yaşam maliyetleri de ülkenin zorlukları arasında. Bu zorluklar dikkat edilmesi gereken unsurlar. Ülkeye özgü garip yasalar veya gelenekler Bahamaları daha da ilginç kılıyor. Bu yasalar kültürel zenginliği artırıyor. Örneğin Bahamalarda pazar günleri dans etmek yasak. Evet, yanlış duymadınız. Bu yasa oldukça ilginç. Ancak bu yasa genellikle turistik bölgelerde uygulanmıyor. Turistler bu konuda rahat olabilir. Bu ve benzeri ilginç bilgilerle Bahamaları daha yakından tanıyabilirsiniz. Keşfetmeye devam edin. Bahamalar denince akla ilk gelen elbette ki muhteşem plajları ve turkuaz rengi denizi. Ama Bahamalar sadece bunlardan ibaret değil. Bu cennet adalar aynı zamanda zengin bir doğal güzelliğe sahip. Yemyeşil ormanlar, gizli mağaralar, rengarenk mercan resifleri ve egzotik deniz canlılarıyla dolu bir sualtı dünyası sizleri bekliyor. Bahamalarda yüzmenin, güneşlenmenin, dalış yapmanın ve doğa yürüyüşlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Bahamalar, her yaştan tatilci için mükemmel bir destinasyon. Turkuaz denizlerde yüzmek, dalış yapmak, domuzlarla yüzmek mi istiyorsunuz? O zaman Exuma adaları tam size göre. Atlantis Tatil Köyü Bahamaların en popüler cazibe merkezlerinden biri. Burası gerçekten de unutulmaz bir tatil için ideal bir yer. Bahamalar ve Türkiye arasındaki ilişkiler coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin farklı dış politika öncelikleri nedeniyle sınırlıdır. Ancak son yıllarda Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikasıyla ilgi göstermektedir. Bahamalar Dışişleri Bakanı, 2014 Temmuz ayında Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye CARICOM İstişare ve İşbirliği Mekanizması Dışişleri Bakanları toplantısına katılmıştır. İki ülkenin de bir diğerinde büyükelçiliği bulunmamaktadır. Türkiye'nin Havana Büyükelçiliği Bahamalara akreditedir. Türkiye ile Bahamalar arasında direkt uçuşlar olmasa da aktarmalı olarak kolayca ulaşmak mümkün. Bahamalar, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. 90 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Tropik adaların büyüsü ve Bahamaların sıcacık güneşi. Renkli festivaller, masmavi denizler ve güler yüzlü insanlarla dolu kısa ama unutulmaz bir yolculuk yaptık. Bu eşsiz coğrafya sizi de büyülediyse Negis TV'yi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşif rotamızda görüşmek üzere. Hayalleriniz sizi hep dünyanın en güzel köşelerine götürür.